Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Uluslararası piyasaların genel görünümünü paylaşmaya çalışacağım. Dow Jones, S&P, DAX ve Nasdaq'ın son durumlarını inceleyeceğiz. Dow Jones nispeten son dönemde ciddi yükseliş kaydetmiş, oldukça güçlü duruş sergilemiş. Fakat son atakta bakın şu bölümde bir zayıflık gösterdi. İkili tepe görüntüsü içerisinde yükselişinde kama olduğu dikkate alındığında bu görüntünün aşağı doğru yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar şurada onay gibi bir geri çekilme görülmüş olsa da bunun onay olmadığı ileriki zamanlarda belli olacaktır. Nispeten bu bölümü 4, bu bölümü de 5 olarak ele almak mümkün. Ondan sonraki süreçte minimum buraya kadar 31.000'e kadar Dow Jones'un geri çekilmesi söz konusu olabilir. Saatliklerde bakıldığında bir zayıflama emaresi görünüyor. Bu süreçte atağın bu şekilde olacağı ve özellikle 32.000, 33.000 bölgesinin altına doğru bir sarkma söz konusu olacağını söyleyebiliriz. S&P'ye bakıldığında S&P de yine aynı şekilde süper trende kadar vurmuş. Burada ise üçlü tepe görüntüsü var. Üçlü tepeden sonra kama kırılır ve 3600'e doğru S&P'nin yine aynı şekilde geri çekilmesi söz konusu olabilir. Bir yorgunluk da orada da yine göze çarpıyor. Yapının üçgen şekilde bir yükseliş olduğu ve sonraki süreçte 3600'leri görecek olan bir yapıyla karşılaşmak mümkün. Nasdaq'a bakıldığında Nasdaq daha zayıf. Özellikle burada Nasdaq'ın bir ova görüntüsü içerisinde olduğunu ve ova yapısıyla beraber öncelikle 12.000'e kadar ve daha sonraki süreçte de daha aşağı noktalara kadar gelmesinin mümkün olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölge ve daha aşağı bölgeler Nasdaq'ta hedeflenir diye ifade edelim. Yani yapı şu şekilde aşağı doğru yönelebilir. Nasdaq'ın genel grafiği bu. Bu arada onsa bakıldığında ons tekrar dibi yokladı. 1680'e kadar düştü. Buradan onsun bir miktar tekrar tepki vermesi beklenir. Gümüş dün 24'lere kadar gelerek destek bölgesine sınadı. Yükselen trendini kısa vadeli kırdı. Ama yapı bozuk değil. Bu yapı gene yükseliş yapısı. Orta vadede gümüşün yükseleceğini ifade edebiliriz. DAX oldukça güçlü kaldı. 15.000'in üstüne attı. Ama bu yapıda da DAX'ta ben yine aşağı doğru yönelecek olan bir yapı olarak değerlendiriyorum. DAX'ın yapısını tekrar trendin alt desteklerine doğru çekilecektir. Yani DAX'ta son yükselişini yapıyor diyebiliriz. Düzeltme öncesi son yükseliş ve ondan sonra tekrar 14.000'li seviyelere kadar bir geri çekilme DAX'ta görülebilir. Evet. Petrole bakıldığında petrolde bir tepki hareketi vardı. Fakat ABC şeklinde bakın petrolün de yine 55'lere doğru geri çekilmesi beklenir. Bitcoin'e de baksak ne görürüz? Bitcoin'de de durum süreç. Bunda da bir düzeltme ve realizasyon karşımıza çıkacaktır. Bu yapı onu gösteriyor. Bir yorgunluk şeklinde bakın orada da bir düzeltme gelecektir. Bitcoin'in de genel görünümü bu. Peki. İkiye gelmiyor. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bol kazançlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın.